İyi akşamlar. Bu biraz iddialı bir ilk video olacak. Çünkü bu gördüğünüz malzemelerden yani su, şarj kablosu, tuz, çelik tel ve adaptör veya USB herhangi bir şeyden işte USB enerji verebilen herhangi bir şeyden dezenfektan yapacağız. Bu nasıl olacak derseniz hipokloröz asit diye bir şey var. E, Bu e, suyun içerisinde çözülen klorinin oluşturduğu çok hafif bir asit. Böyle olmasına rağmen çamaşır suyuna göre 80-100 kat daha etkili olduğuna dair bir takım yayınlar var. Size işin biraz bilimsel kısmını merak edenler için şöyle göstereyim. Eğer okumak istiyorsanız videonun bu kısmında şöyle yaparsak durdurup buradaki kısmı okuyabilirsiniz. Yüzme havuzlarında temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Yani gıdalarınızı yıkayabileceğiniz genel olarak gıda teması için güvenli bir dezenfektan. Üstelik de çok güçlü bir dezenfektan. Üstelik çok basit malzemelerle yani sadece tuzlu suya elektrik verilerek yapılan bir şey. Şimdi buradan da bir de gerekli malzemeleri de geçeyim. Burada da istediğiniz yerde durup bakabilirsiniz. Burada da nasıl yapılacağına dair bir yöntem kısmı var. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle şöyle 200 mililitre suyumuz var burada. Kablomuz, bir miktar tuz. Bize çok az bir miktar lazım. Bir de bu paslanmaz çelik tel. Ben bahçe işleri için aldığım bir paslanmaz çelik tel kullanıyorum. Ama siz bulamayabilirsiniz aynısını. Bu mıknatıslanmayan bir paslanmaz çelik türü. Yani iki tür paslanmaz çelik var. Bir tanesinin içerisinde demir var. Ötekinin içerisinde demir yok. Demir olanlarda yani onları fark etmek çok kolay. Çünkü herhangi bir mıknatıs yaklaştırdığınız zaman çekecektir. Orada anlayabilirsiniz. Demir olmasının dezavantajı şu. Elektroliz yaptığınız zaman suyun içerisinde demir oksit yani pas oluşuyor. Bu da suyun rengini kahverengiye döndürüyor. Ee, Bir zararı var mı çok bilemiyorum ama sanki saflığını bozacağını düşünüyorum. Klor da her şeye bağlanmaya meraklı bir malzeme olduğu için. O yüzden bulabilirseniz mıknatıslanmayan paslanmaz çelik bir tel ihtiyacınız var. Bundan 30 santimlik bir parça keseceğiz. Şöyle yaklaşık şu kadar. Sonra aynı parçadan bir tane daha. Tamam, telle işimiz bu kadar. Öncelikle elektrotlarımızı yapmamız gerekiyor. Temelde yapacağımız şey şu. Suyun içerisine elektrik vereceğiz. Ee, Vereceğimiz elektriğin miktarına bağlı olarak reaksiyon hızlanıp yavaşlayabiliyor. Birkaç gündür herkesin uygulayabileceği bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu bulabildiğim en kolay yöntem telefon şarjıyla yapmak ve 5 volt yani bildiğin USB enerjisiyle yapmak. Böyle yaptığımız zaman iş biraz daha kolaylaşıyor. Yani insanlara hani şu kadar süre ver diyebiliyorum. Çünkü 5 voltta yaklaşık 200-250 miliamper civarında bir enerji geçiriyor bu tuzlu su çözeltisi. O da yaklaşık 1 saat civarına denk geliyor. Sıvıyı güvenli bir şekilde hipokloroz asite çevirebilmek için. İsminde asit olduğuna bakmayın. Öyle yani hani her şey limon suyu da asit öyle düşünmek lazım. Tabi bunun durumu o değil. Bu bir dezenfektan madde. Çok da güçlü bir dezenfektan madde. Ama aynı zamanda da oldukça güvenilir. Ellerinizi yıkayabileceğiniz, gıdalarınızı yıkayabileceğiniz bir madde. Bunu aslında Türkiye için düşünmüyordum. Ee, Ama yani Afrika için falan çok uygun çünkü sadece güneş panelleriyle üretebilirsiniz bunu herhangi bir tuzlu sudan. Neyse şeyler gelelim. Şimdi elektrotlarımı sardım. Bunları suyun içerisine şu şekilde karşılıklı yerleştireceğim. Ve elektroliz yapacağız. Öncelikle tuz miktarını göstermek istiyorum. Bu uyduruk kahvehane çay kaşığı yani en küçük boy çay kaşığı. Bunun yaklaşık şu kadarı 1 grama tekabül ediyor. Böyle tepelemesi yok yani yandan gösteremiyorum ama şöyle belki diğer kameraya gösteririm. Ee, Az bir miktar tuz öyle diyeyim. Bunun miktarını artırırsanız e, yani süre arttıkça derişim artacak, asitlik artacak. Şeyini bilemiyorum yani 2000
ppm deniyor. 2000 ppm'lik ne kadar çıkmak mümkün. Ama bizim normal hayatta ihtiyacımız olan 200 ppm ve altı. Yani 50 ppm'le evde yerleri silebiliyorsunuz. Bunu yapan aletler de bu arada satılıyor. Aklınızda olsun. Evinde çocuk veya alerjik insan olanlar için, bebek veya alerjik insan olanlar için kokusuz deterjan olarak kullanmak için kettle'a benzer bir alet satılıyor. Bu aletin içerisine tuzu ve suyu koyuyorsunuz. O size elektriği belli bir süre verip hipokloröz asit yapıyor. Sonra yerlerinizi siliyorsunuz. Tezgahlarınızı siliyorsunuz. Bebeğinizin kıyafetlerini temizliyorsunuz falan filan. Aratırsanız şu şekilde aratınca kolay bulursunuz diye düşünüyorum. HOCL diye yazın. Kettle'a benzer bir şey, YouTube'da videosu çıkıyor. Onları görürsünüz. Elektrotumuzu yaptık. İki tarafını yerleştirdik. Şimdi buna biraz elektrik verme kısmı kaldı. Tuzumuz da suyun içerisinde. Dediğim gibi benim burada güç kaynağım var. Ben aslında her şekilde elektrik verebiliyorum ama herkesin evinde olmayacağı için. Biraz süreyi uzatsa da USB kullanmak pratik bir çözüm gibi görünüyor. Bunu biraz ekranın dışına doğru alacağım çarpmamak için. Bu benim eski iPhone, artık 4 mü 3 mü, onun kablosu. Kablo sıyırmak her zaman sıkıntılı bir iş. İyi, sorunsuz sıyırdık. Şimdi bunun içerisinde 4 tane tel var. Kırmızı ile siyah olan artı ile eksi, bize bunlar lazım. Bunlar USB'nin data hatları. Birbirlerine eğer bilgisayara falan bağlayacaksanız kısa devre olup da sıkıntı çıkarmaması için şöyle bir tanesini kısa bir tanesini uzun keserseniz, şu şekilde kameraya göstereyim. Kamera görebilirse. Birini uzun birini kısa kestim, ayırdım. Polarite önemli değil. Yani hangi uca eksi hangi uca artı verdiğiniz çok fark etmeyecek sizin için. Uçlardan bir tanesinden oksijen, öbüründen ucu da biraz kısa kesmek kötü oldu. Neyse. O zaman şuradan kıvıracağız. Uçlardan bir tanesi hidrojen, öbürü oksijen verecek. Liseden hatırlarsınız belki elektroliz deneyini. Ama işte bu elektroliz deneyini karbonatla değil de tuzlu suyla yapınca ortaya bu dediğim hipokloröz asit çıkıyor. Şimdi bu teller gördüğünüz üzere çok güzel açılmadı. Ama ben yine de videonun bir kere de bitmesi için olabildiğince sarmaya çalışacağım. Siz benim gibi böyle kıvırmadan sarın, daha kolay sararsınız üzerine. Tamam. İki telimi de hazırladığıma göre bunları suyun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi burada ilk denemeyi bir battery bank yapacağız. Şimdi kamerayı biraz böyle yana getirip göstersem iyi olacak. Şöyle alıp elektroliz başladığında böyle bir şey göreceksiniz. Hidrojen olan taraftan daha yoğun gaz çıkışı oluyor. Diğer taraftan daha az gaz çıkışı oluyor. Bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar bıraktıktan sonra şu yerini de alırsam bu şekilde 1 saat kadar bıraktıktan sonra zaten birkaç dakika sonra kokusunu almaya başlarsınız. Çamaşır suyuna benzer bir koku gelecek. O doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bitmiş halde koku olarak çamaşır suyuyla havuz arası. Zaten havuzların dezenfeksiyonunda oluşan şey bu olduğu için yüzme havuzuna gitmişsiniz gibi bir kokusu olacak. Bilginiz olsun. Bir saat sonra görüşürüz.
Evet, 1 saat sonunda durumumuz şöyle. Bakalım kameramızı zoom yaptırabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi gaz çıkışı devam ediyor. Bu suyun dibinde, aslında dibinde o ama buradan görünmüyor. Dibinde bir miktar kahverengilik var. O bahsettiğim elektrodun içerisinde eğer bir miktar demir varsa, ki bu elektrotlarda aslında bir miktar demir var. O oksitlenerek dibe çöküyor. Bu sadece oksijen çıkan elektrottan, yani az gaz çıkışı olan elektrottan oluyor. Hidrojen çıkan elektrotta herhangi bir değişiklik olmuyor. Evet, şeyimiz bu. Hazırlanmış halimiz bu. Bunu istersek süzebiliriz veya bu halde de kullanabiliriz. Şöyle elimi biraz batırıp kokladığımda hop, şeyimizi tabi zoom'da bırakmışız. Şöyle diyorum. Elimi batırıp kokladığımda e, evet, bir havuza gitmişim gibi bir koku burnunuza gelecek. Bu temizlik yaparken de insanı kendini temiz hissettiriyor aslında. Güzel de bir şey. Videoyu çekerken söylemeyi unuttum. Bir de şöyle bir havuz işlerinden kalma bir klorin test kitim var. Bu kit havuzlar için olduğu için yaklaşık havuz için çok yüksek sayılan 10 ppm, yani havuzda artık hani bakteri hiçbir şey kalmaz. Hatta spalarda kullanılmak için olanın da üzerinde olan 10 ppm üzerine ölçemiyor kit. Ama biz içerisine daldırarak en azından bu skalanın dışında bir yerde olduğunu anlayabiliyoruz. Şu şekilde görürseniz, gördüğünüz gibi buradaki renk skalasının dışına doğru çıkmış klorin miktarı. Bu hazırladığımız karışımı ayrıca unutmayalım. Bunu birkaç gün içerisinde kullanmamız lazım. Çünkü uzun süre durduğunda yüzme havuzlarında da olduğu gibi klorin suyun içerisinde kaybolacaktır. Teşekkürler.